Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz Huawei Band 6'yı kutusundan çıkarıyor. Aynı zamanda da yakından bakıyor olacağız. Geçtiğimiz aylarda Huawei tarafından çıkarılan Band 6 serisi kullanıcılar tarafından oldukça çok sevildi. Hem ekranın büyüklüğü olsun hem de bir akıllı bilekliğe göre sunmuş olduğu özellikler olsun kullanıcıları cezbetti diyebiliriz. Kamerayı şimdi yakın çekime alıyorum ve Huawei Band 6'yı kutusundan çıkaralım. Kutusundan çıkarmadan önce şu arka taraftaki kısa özelliklerinden bahsedeyim. Tüm gün boyunca oksijen seviyenizi takip edebiliyorsunuz. Ekran boyutumuz 1.47 inç AMOLED ekran. Aynı zamanda da uzun batarya ömrüne sahip. Yine aynı şekilde 24 saat boyunca kalp atış hızınızı ekrandan takip edebiliyorsunuz. 96 tane spor modu var içerisinde. İstediğiniz spor modunu seçip kullanabilirsiniz. Hızlı şarj özelliğimiz var. Bilimsel uyku takibi özelliğimiz var. Aynı zamanda da doğru bir şekilde spor algılaması yapabiliyor. Yani siz yürüyüş yapıyorsunuz veya koşu yapıyorsanız bileklik bunu otomatik olarak algılayabiliyor. Aynı zamanda da 5 atmosfer basınçta suya dayanıklı. Yanlış hatırlamıyorsam da Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. Hadi gelin bir kutusundan çıkartalım. Kutuyu açtıktan sonra saatimizi bir çıkaralım. Şu şekilde. Şöyle alalım kenara. Evet, saatimiz bu arkadaşlar. Bu şekilde. Ekran boyutu 1.47 inç. Dediğim gibi diğer akıllı bilekliklere göre ekran boyutumuz biraz daha yüksek. Özellikle Xiaomi Mi Band 6'ya kıyasla ekran boyutumuz bayağı bir büyük. Mi Band 6 ile Huawei Band 6 arasında kalanlar Huawei Band 6'yı seçecektir ekran konusu açısından. Kutunun içerisinde başka neler var onlara bir bakalım. Bir adet manyetik şarj kablosu çıkıyor içerisinden. Direkt şu şekilde şu bilekliği açarsak eğer şuraya direkt yapıştırarak şarj edebiliyorsunuz. Manyetik şarjlı olduğundan dolayı direkt yerine yerleştirdiğiniz anda şarj olmaya başlıyor. Onun haricinde bakalım kutudan başka neler çıkıyor. Garanti kartımız mevcut. Bir de saati nasıl kullanacağınıza dair bilgilendirme kitapçığımız mevcut. Başka kutunun içerisinden bir şey çıkmıyor. Bunları bir kenara alalım. Şimdi saatimizi bir açıp inceleyelim. Saatin genel olarak malzeme kalitesine baktığımda, genel olarak saatin yapısına baktığımız zaman yan tarafta bir tane güç açma kapama tuşunu görüyoruz. Alt tarafta manyetik şarjın bağlanacağı konektörler ve burada da sensörlerimiz bulunmakta. Hem oksijen seviyesi hem kalp atış hem de uykunuzu ölçmenize yarayan sensörlerimiz mevcut. Kayışa baktığımız zaman kordon kalitesi Mi Band 6'daki gibi ama Mi Band 6'dan biraz daha yumuşak plastik ve parlak plastik olarak yapılmış. Saatin şu koruyucu jelatini de bir çıkaralım. Açalım bakalım saati. Açtığımız zaman zaten bizden Huawei sağlık uygulamasına bağlanmamızı isteyecek. Şu şekilde. Buradan dili seçmemizi istiyor. Hemen Türkçeyi seçelim. Direkt olarak şu anda Huawei saati açabilmemiz için Huawei Band 6'yı Huawei sağlık uygulamasıyla eşleştirmemiz gerekiyor. Huawei sağlık uygulamasını açıyorum. Buradan cihazlar kısmı var. Oraya geliyorum şu şekilde göstermek gerekirse. Buradan direkt ekleye seçiyorum. Yeni bir cihaz eklemek için bizden Bluetooth bağlantısının açılmasını istiyor. Açalım. Konum bilgilerini de açıyoruz. Direkt zaten otomatik olarak şu anda görmüş olduğunuz üzere Huawei Band 6'yı buldu. Direkt bağlan diyorum. Evet, bağlanıyorum. Daha öncesinde bende Honor Band 5 vardı. Onu kullanıyordum. Onun bağlantısını şu anda siliyor. Görmüş olduğunuz üzere direkt olarak eşleşme için benden onay istiyor. Onaylıyorum. Evet, eşleştirme başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Direkt şuradan güncellemelere indir diyelim. Daha sonrasında da Huawei'nin uygulamasının içerisinde hangi tür bildirimleri almak istiyorsanız buradan seçim yapabiliyorsunuz. En çok kullandığım uygulamalar bu olduğu için direkt bunları seçili olarak getiriyorum. Şimdi biz saatimize bir bakalım. Eşleştirmeyi yaptık. Ekranımız bu şekilde. Yan tarafa kaydırdığımız zaman nabız bilgisi, stres ölçümü, stresin aktifleşmesi için Huawei sağlık uygulamasından açmamız gerekiyor. Daha sonrasında burada müziği kontrol edebilmeniz için müzik kontrol uygulaması. Yan tarafa geçtiğimiz zaman da gün içerisinde yapmış olduğunuz spor aktiviteleri görebileceğiniz kısım. Burada tekrardan saat ekranı geliyor. Aşağıdan yukarıya kaydırdığımız zaman da bildirimler. Yukarıdan aşağı kaydırdığımız zaman da burada bildirimler ekranını görüyoruz. Ayarlara bir girelim. Ayarlarda ekran ayarları var. Saat kadranını buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Bu şekilde birden fazla saat kadranını seçip özelleştirme imkanına sahipsiniz. Aynı zamanda da Huawei'in kendi sağlık uygulamasından da saat kadranlarına erişebiliyorsunuz. Yine ekranda favoriler var. Parlaklık ayarımız var. Parlaklık ayarı en son 5'e kadar çıkıyor. Şunu biz 2'de tutalım.
Daha sonrasında gelişmiş ayarlara girdiğiniz zaman uyku süresini buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte 10 saniye, 15, 20 saniye veya otomatik şeklinde değiştirebilirsiniz. Ekran süresini de burada 5 dakika olarak ayarlamışız. Buradan da 5, 10, 15, 20 şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Bakalım başka ne gibi bir ayarlar var. Rahatsız etmeyin modumuz var. Egzersiz ayarları var. Burada egzersiz tiplerini otomatik olarak tespiti de açarsanız eğer yürüyüş yaptığınızda veya koşu yaptığınızda veya farklı bir egzersiz türü yaptığınızda otomatik olarak bileklik algılayacaktır. Burada da yazıyor zaten yürüme, koşma, eliptik ve kürek çekmeyi desteklemektedir diyor. Burada sistem ayarlarımız mevcut. Güncelleme, yeniden başlat, kapatma gibi ayarlar mevcut. Egzersize tıkladığınız zaman da burada 96 tane spor modunu desteklediğini söylemiştim. İşte açık hava koşusu, iç mekan koşusu, açık hava yürüyüşü, kapalı alan yürüyüşü, iç mekan bisiklet, havuzda yüzme, ip atlama gibi aşağıya doğru iniyor. Özelleştir dediğiniz zaman da burada bu spor modlarını değiştirebiliyorsunuz. Burada şu anda az spor modu var. Dediğim gibi Huawei sağlık uygulamasından bu spor modlarını arttırabilirsiniz. Şöyle bir bileğime de takayım isterseniz nasıl duruyor bir görün. Kayış yapısı gerçekten hoşuma gitti. Şu şekilde göstereyim. Tıkladığınız zaman da buradan ana ekranın saat stilini değiştirebilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. SMS veya WhatsApp'tan veya mail üzerinden bildirim aldığınız zaman saat üzerinden yanıtlama özelliği mevcut değil. O bir dezavantaj olarak geliyor. Daha sonrasında da WhatsApp'tan yine aynı şekilde fotoğrafları görüntüleyemiyorsunuz. Aynı zamanda da emojileri göstermiyor. Yandaki açma kapatma tuşuna bir kere bastığın zaman bize menüyü açıyor. Burada egzersiz kayıtları, kalp atışı, oksijen, aktivite kayıtları, uyku, stres, nefes egzersizleri, müzik, bildirimler, hava durumu, kronometre, zamanlayıcı, alarm, el feneri, telefonumu bul, ayarlar gibi özellikleri mevcut. Nabzımızı bir ölçelim. Bakalım şu anda ölçüyor. Evet, nabız 86 çıktı şu anda. Bir de oksijen seviyemizi ölçelim. O da Huawei'in yeni Band 6 ile birlikte getirdiği özellik. Evet, %99 çıktı. Zaten benim normalde de 95 ile 99 arasında çıkıyordu. Oksijen seviyenizi ölçebilmeniz iyi bir şey. Bu özelliğin de eklenmesi güzel olmuş. Daha sonrasında bir de burada stres seviyesini ölçebiliyorsunuz. Stres seviyesi için Huawei sağlık uygulamasına gitmemiz gerekiyor. Ben hemen stres seviyesini etkinleştirip geliyorum. Evet, buradan da direkt görmüş olduğunuz üzere stres seviyenizi kontrol edebiliyorsunuz. Saat üzerinden stres seviyesini ölçemiyorsunuz. Huawei'in kendi sağlık uygulamasının içerisine girerek stres testi yapıyorsunuz. Zaten stresiniz de otomatik olarak 24 saat boyunca ölçebiliyor. Onun dışında söyleyebileceğim şu anlık pek fazla bir şey yok. Genel izlenimlerimi anlatırsam eğer Huawei Band 6 gerçekten çok hoşuma gitti. Eğer ki Mi Band 6 ile arada kalırsanız bence Huawei Band 6'yı seçmeniz daha doğru olacaktır. Mi Band 6'nın dar uzun bir ekranı varken Huawei Band 6'nın daha geniş bir ekranı mevcut. O yüzden tercihinizi Mi Band 6 yerine Huawei Band 6'dan kullanabilirsiniz. Burada şunu da dikkate almanız lazım. Fiyat olarak Mi Band 6 şu anda daha ucuz Huawei Band 6'ya göre. Huawei Band 6'nın şu anda Huawei'in kendi sitesinde 550 lira, diğer satış sitelerinde ise 450-500 lira civarı arasında bulabiliyorsunuz. Fiyat anlamında dezavantaj olabilir. Evet, şu anlık söyleyebileceklerim bu kadar. Genel olarak dediğim gibi saati beğendim. Arayüzü de güzel. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.